Milattan önce 3. yüzyıl. Bir imparatorluk çöküyordu. Roma, kendi ağırlığı altında ezilirken, Persler doğunun kapılarına dayanmıştı. Ama bu devler arasındaki savaşı ne Roma ne de Pers kazanacaktı. Çünkü tarihin en görkemli isyanı, çölün kalbinde, bir kadının ruhunda patlamak üzereydi. O, sadece Kleopatra'nın soyundan geldiğini iddia etmekle kalmadı. Zekası, savaşçı ruhu ve sınırsız hırsıyla kılıçtan çok daha keskin olduğunu kanıtladı. Bir Pers imparatorunu dize getiren, ardından Roma'yı ikiye bölerek Nil'den Anadolu'ya uzanan kendi imparatorluğunu kuran Zenobia'dan bahsediyoruz. Peki ya Roma'nın yeniden kuruluşçusu Aurelianus, bu asi kraliçeyi ezmek için lejyonlarını çöle sürdüğünde? Bir anne, bir savaşçı ve bir kraliçenin öfkesi, 1000 yıllık imparatorlukların kaderini nasıl değiştirdi? Hazır olun. Çünkü bu, sadece bir zafer hikayesi değil. İktidarın, ihanetinin ve tarihin gördüğü en güçlü kadın liderlerden birinin, zincirlenmiş olsa bile asla kırılmayan ruhunun destanıdır. Palmira'nın Güneş Kraliçesi Zenobia'nın yükselişi ve düşüşüne tanıklık etmeye hazır mısınız? Üçüncü yüzyılın ortaları. Roma İmparatorluğu, devasa gücüne rağmen çatırdıyordu. Lejyonlar bitmek bilmeyen savaşlarla tükenmiş, imparatorlar birbiri ardına tahta çıkıp iniyor. Sınırlar dört bir yandan zorlanıyordu. Doğuda, Pers İmparatorluğu'nun gölgesi giderek büyüyordu. Ancak bu devlerin gölgeleri altında, Suriye çölünün kalbinde, bambaşka bir güç yükseliyordu. Palmira. Ve bu şehrin kalbinde, bir kadın duruyordu. Adı, Zenobia. Güneş kadar parlak, çöl rüzgarı kadar asi. Roma'ya meydan okuyan, kendi imparatorluğunu kurmaya cüret eden bir kraliçe. Bu, onun hikayesi. Çölün kızının, güneşe taç giyen kraliçenin destanı. Palmira ya da Arapça adıyla Tedmur, Roma ve Pers imparatorlukları arasında sıkışıp kalmış bir vaha şehriydi. Ancak konumu, onun zayıflığı değil, gücüydü. İpek yolunun kilit noktalarından biri olan Palmira, kervan ticareti sayesinde muazzam bir zenginlik biriktirmişti. Şehir, hem Roma hem de Pers krallarının saygısını kazanmış, özerk bir şehir devleti olarak varlığını sürdürüyordu. Bu zenginliğin ve stratejik konumun merkezinde ise Septimius ailesi vardı. Zenobia, soylu ve eğitimli bir ailenin kızıydı. Rivayete göre Mısır kraliçesi Kleopatra ile akraba olduğunu iddia ederdi. Sadece güzel değil, aynı zamanda son derece zekiydi. Yunanca, Latince, Aramice ve Kıptice dahil birçok dil bilirdi. Filozoflarla sohbet eder, tarih okur, avcılıkta ve at binmede ustaydı. Ama onu diğer soylu kadınlardan ayıran en önemli özelliği, savaş sanatlarına olan tutkusuydu. Zırh giyer, ordusuyla birlikte yürür. At sırtında kilometrelerce yol kat ederdi. Gözlerinde, çölün acımasız ruhu ve bir savaşçının ateşi vardı. Zenobia'nın hayatındaki dönüm noktası, Palmira'nın güçlü hükümdarı Odenathus ile evlenmesi oldu. Odenathus, Roma'nın doğudaki en sadık müttefikiydi. Persler Roma imparatorunu esir aldığında, Odenathus ordusuyla Pers topraklarına girdi. Roma'nın intikamını aldı ve imparatorluk için doğudaki düzeni sağladı. Roma, ona büyük bir minnetle Orient'in kurtarıcısı ve Krallar Kralı unvanlarını verdi. Zenobia, bu güçlü adamın yanında duruyor, onun seferlerine katılıyor, askeri stratejilere olan ilgisini gizlemiyordu. O, bir eşten çok, bir ortaktı. Bir prensesten çok, bir kraliçe adayı. Yıl 267, kaderin acımasız bir cilvesiyle, Odenathus ve varisi olan oğlu, bir suikast sonucu öldürüldü. Tarihçiler suikastın ardındaki gerçekleri tartışsa da, sonuç kesindi. Palmira, lidersiz kalmıştı. Ancak şehrin beklediği kaos yaşanmadı. Tahta çıkan kişi, Zenobia oldu. Resmi olarak, Odenathus'tan olan küçük oğlu Vabalathus'un naibesiydi. Ancak herkes biliyordu ki asıl güç, bu kraliçenin ellerindeydi. Zirvesine çıkan her gücün arkasında, çoğu zaman bir ateş vardır. Zenobia'nın ateşi, Roma'nın zayıflığı ve Pers tehdidiydi. O,
Palmira'nın kaderini kendi ellerine almaya kararlıydı. İlk işi, içerideki rakiplerini tasfiye etmek ve ordusunu güçlendirmek oldu. Disiplini elden bırakmadı. Roma'nın zayıflığından yararlanarak, Perslerin baskısını dengelemek ve Palmira'nın ticaret yollarını güvence altına almak için genişleme politikası izledi. Gözlerini Mısır'a, Suriye'ye, Anadolu'nun büyük bir kısmına çevirdi. Yıl 270, Zenobia, Roma'nın Mısır'daki tahıl tedarikini kontrol etmek için ordusunu gönderdi. Mısır, kısa sürede Palmira'nın kontrolüne geçti. Ardından Suriye ve Anadolu'nun büyük şehirleri de birbiri ardına Zenobia'nın egemenliğini tanıdı. Kısa sürede, Fırat Nehri'nden Nil Nehri'ne, boğazlara kadar uzanan, Roma İmparatorluğunu ikiye bölen devasa bir imparatorluk kurmuştu. Kendi sikkelerini bastırdı, kendi yasalarını çıkardı ve kendini Doğu'nun kraliçesi ilan etti. Sadece bir naibe değil, bir hükümdardı. Zenobia'nın yönetimindeki Palmira, artık bir dünya gücüydü. Roma ise, onu geçici bir müttefik, bir isyankar olarak görüyordu. Ancak Roma'nın toparlanmak için beklediği zaman geliyordu. Roma, nihayet yeni bir imparatorla toparlanmıştı. Aurelianus. İmparatorluğun yeniden kuruluşçusu olarak bilinen Aurelianus, Zenobia'nın kurduğu bu yeni imparatorluğa tahammül edemezdi. Yıl 272, Aurelianus, lejyonlarıyla batıdan doğuya doğru muazzam bir sefere çıktı. Amacı netti: Palmira'yı ve asi kraliçesini ezmek. Zenobia'nın orduları sayıca kalabalık ve tecrübeliydi. Ancak Aurelianus, dahi bir strategistti. Orduları, Anadolu'da ve Suriye'de Zenobia'nın generallerini birbiri ardına mağlup etti. Kraliçe, son büyük direnişini Palmira surlarının dışında verdi. Bugünkü Humus şehri yakınlarında Emesa Savaşı'nda, Zenobia'nın ağır zırhlı Palmiran süvarileri, Roma lejyonlarına karşı cesurca savaştı. Ancak Roma'nın disiplini ve Aurelius'un taktikleri galip geldi. Palmira ordusu bozguna uğradı. Zenobia, ordusunun dağılmasından sonra Palmira'ya çekildi. Şehir, uzun bir kuşatmaya dayanamadı. Açlık ve umutsuzluk baş gösterdi. Zenobia, durumu düzeltmek için Perslerden yardım istemek üzere deveyle çölden kaçmaya çalıştı. Ancak Fırat Nehri'ni geçerken Roma askerleri tarafından yakalandı. Palmira'nın Güneş Kraliçesi'nin sonu gelmişti. Yıl 274, Aurelianus, Roma'da muazzam bir zafer alayı düzenledi. Bu alayın en ilgi çekici simgesi, altın zincirlerle bağlı, mücevherlerle süslü ama başı dik yürüyen Zenobia'ydı. Gözleri hala meydan okuyordu. Roma'nın gücüne boyun eğmişti belki ama ruhu kırılmamıştı. Zenobia'nın kaderi hakkında farklı rivayetler vardır. Bazıları Roma'da onurlu bir sürgün hayatı yaşadığını, diğerleri ise idam edildiğini söyler. Ancak kesin olan şuydu: Palmira, Roma'nın gazabından nasibini aldı. Şehir yağmalandı, surları yıkıldı ve bir zamanların görkemli ticaret merkezi, çölün kumlarına gömüldü. Zenobia'nın hikayesi, bir kadının kararlılığının, zekasının ve cesaretinin sınırlarını zorlayan bir destandı. O, Roma'nın en çalkantılı döneminde, erkek egemen bir dünyada tahta çıkmış, kendi imparatorluğunu kurmuş ve dönemin en güçlü gücüne meydan okumuştu. Belki kaybetti, belki Palmira düştü. Ama Zenobia'nın adı, çölün rüzgarlarıyla fısıldanmaya devam etti. Palmira'nın harabeleri bugün hala dimdik ayakta. Zamanın ve savaşların yıkımına rağmen, o sütunlar, o tapınaklar, bize bir zamanlar burada hüküm süren o güçlü kraliçeyi fısıldıyor. Zenobia, sadece bir kraliçe değil, bir sembol oldu. Güce, direnişe ve kadın liderliğinin sınırsız potansiyeline dair bir sembol. Onun mirası, sadece tarih sayfalarında değil, çölün kalbindeki o taşlarda, o güneşin her batışında yaşamaya devam ediyor. O, Palmira'nın Güneş Kraliçesiydi. Ve hikayesi, sonsuza dek parlamaya devam edecek. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.